Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız bu adaptörlerin led trafosuyla bir tane akü şarj aleti yapacağız. Daha önce bunu bir iki videomda görmüşsünüzdür. Zorda kaldığınızda led trafosuyla nasıl akü şarj edilir onu göstermiştim bu trafodan biriyle. Ve daha önce de bu trafoyu çöpten bulduğumu söyleyip tamir etmiştim. Şimdi bunu bir akü şarj aleti haline getirmeye çalışacağız. Ayarını iptal edip direkt sabit voltaja çevireceğiz. Bakalım 12 voltluk bir akü şarj aleti yapabilecek miyiz bundan? Öncelikle bir demonte edelim. İçini açalım bakalım. Bu ayarlamaları yaparken şu aparatı kullanacağım. Bunun yapılış videosunu kanalımda mevcut. Çekmiştim. Bu seri ampul devresi. Burada herhangi bir hata yaparsak kısa devre vesaire devreyi yakmak yerine lambayı yakacak. Lamba parlayacak. Böylelikle herhangi bir riskli durumdan kurtulmuş olacağız. Mermerimizi de çıkartalım. Ampulümüzü şöyle masaya denk gelecek şekilde ayarlayalım. Şimdi bu işlem için ilk önce ayarlayacağımız, değiştireceğimiz mevcut dirençleri bulmamız lazım. Şu gördüğünüz ayarlı Zener'de tabir edilen TL431 olması lazım. Bakalım öyle miymiş. Evet. Oradan büyük ihtimalle görülmeyecektir. 4 TL 431 ayarlı Zener dediğimiz voltajı ayarlamaya çalışan, ayarlamaya sağlayan 3 bacaklı bir devre elemanı. Bunun bacağındaki dirençlerden biri bu potansiyometre zaten. 2 tane de direnç vardır. Şu direncin biri büyük ihtimalle çıkışta LED'i yakmak için kullanılan LED'e seri bağlı olan direnç. Muhtemelen şu iki direnç ve şu potansiyometrenin değişimleriyle voltajımızı ayarlayacağız. Şimdi yapmamız gereken şöyle bir durum var. Sistemin çalışma prensibi bu şekilde. TL431 şurada referans bacağı her zaman 2,5 volt olmasını sağlamak ister. Bu R1 ve R2 direncinin bölümünü birbirine R1'in R2'ye bölümünün üzerine bir eklenip referansa çarptığınızda çıkış voltajını bulursunuz. Bu TL431'in formülüdür. Çıkış voltaj formülüdür. Bu formül üzerinden giderek daha önce de bu konuyla ilgili bir detaylı videom vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Bir 12 voltluk adaptörü 4 ile 16 volt arasında değiştirmiştim. Orada daha detaylı formülize etmiştim. Şimdi burada şu iki direncin değerini değiştirerek, yani burada aslında
Burada iki direnç gösteriyor ama bunlardan birinde devrede, dirençlerden birine seri olarak bir de potansiyometre bağlı. Ama dediğim gibi biz ayarlı yapmayı düşünmediğimiz için iki tane direnç kullanabiliriz. Ya da direncin hassaslığına göre seri başka bir direnç daha kullanabiliriz. Bizim yapmak istediğimiz voltaj 14.4 ile 13.2. Niye bu iki voltajı yapacağız? Genel olarak internette araştırdıysanız, baktıysanız, gördüyseniz genel olarak akü voltajının 12 volt akü voltajının şarj voltajının 1.2 katı olduğu söylenir. O da 14.4 volta denk geliyor. Biz şarj ederken 14.4, sonra şarj işlemimiz bittikten sonra da 13.2 volt, yani bekleme voltajı da 1.1 katına denk geliyor denir. Biz de onun için 1.1 katı, yani 13.2 voltu ayarlayacağız. Yani adaptörümüz hem 14.4 volt şarj edecek, şarj işlemi bittikten sonra da 13.2 voltla şarj voltajını, üzerindeki voltajı sabit tutmaya yarayan değere getirteceğiz. Yani bekleme voltajını ayarlayacağız. Bunu bir switch yardımıyla yapacağız. Şarjımız bittikten sonra, akımı düştükten sonra 13.2 volt ayarlayıp akümüzü beklemede, yani kullanmadığımız zamanlarda hep bu voltajda bekleteceğiz. Bekletmek için bu şekilde ayarlayacağız adaptörümüzü. Bakalım nasıl yapabilecek miyiz, becerebilecek miyiz, sağlıklı çalışacak mı? Göreceğiz. Öncelikle bu formülü anlamayanlar, ben bu formülü anlamadım, nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl yaparız diyenler için başka bir yöntemde göstereceğim. Potu ayarlayarak, yani potumuzun değerini değiştirerek çıkışı 14.4 ve 13.2 volt ayarlayıp potun direnç değerini ölçeceğiz. O direnç değerlerine göre buraya direkt direnç takarak yapacağız. Yani bu formülü konuya hakim olanlar için, bu dediğim formülde konuya hakim olmayanlar, sadece basit yolu yapmak isteyenler için göstereceğim. Bu formül tabii ki konuyu bilmek için daha iyi, daha önemli. Ama ben formülden anlamam, bana doğru düz anlatın dendiği için biz o şekilde yapacağız. Bakalım, ilk önce buradaki dirençlerimizin hangileri, onları bulmaya çalışalım. Şimdi dediğimiz gibi, az evvel dediğim gibi, bu direncimiz ledimizi seri süren, aydınlatan direnç. Bu dirençle işimiz yok. Bizim TL431'e bağlı olan dirençlerimiz şu direnç ve bu direnç ve bu potansiyometre. Biz ne yapacağız? Bu potansiyometreyi ayarlayarak 14.4 ve 13.2 voltu bulacağız. Ve o direnç değerlerini kaydedip sorunumuzu çözeceğiz. Evet, şimdi devreye güç verdiğimizde ampulümüz bir kere yanacak, sonra sönecek. Bir kere yanmasının sebebi de şu kondansatörler, giriş kondansatörleri şarj olduğu sürede bir kısa devre tepkisi verecek bu ampul. Şarj olduktan sonra sönecek. Çok kısa bir süre. Gördüğünüz gibi yandı ve söndü. ...14.35. Bu voltaj bizim için yeterlidir. Şimdi yapacağımız direncimizin değerini ölçmek. Her ihtimal karşı fişten de çekelim. ...220 ile çalışıyoruz. O yüzden dikkatli olun. Fişi çektim. Direncimiz, potansiyometremizin bacakları 3 bacaklı, biliyorsunuz bu. İkisi seri, bacaklarımız bunlar.
72 ohm. Evet. ...72 olmuş. ...14.35 voltta. Fişimizi takalım. Voltajımızı verelim. Şimdi de 13.2 voltu ayarlayacağız. Her ihtimale karşı bir tık aşağısını tercih edeceğim. Bu da tahmini bizim için yeterlidir. Direncimizi ölçelim. ...244 ohm. ...244 olmuş. ...200 ohm ve 47 ohm birleşiminden... ...tam 244 ohm'u buldum. Yani bunların toleransları düşük olduğu için... ...değerler oynadığı için... ...tam 244 ohm. Bu direnç grubumuz... ...şöyle kenara alalım. Şimdi bir de ne yapacağız? 72 ohm. Evet. 72 ohm'umuzu da bu şekilde sağlamıştık. Olduk. Konuyu tekrardan anlatayım. 2 tane 100 ohmluk direnci paralel bağladım. 50 ohm oldu. Bir tane 22 ohm direncim var. Bir tane de 1 ohm direncim var. Ve bunların toleranslarından dolayı birazcık aşağıya doğru toleransları, tam değerleri hiçbir zaman göstermez. Aşağı doğru olduğu için ben düşük ohmaj yerine yüksek ohmaj olmasını istiyorum. Çünkü aşağı doğru ohmaj düştüğünde voltaj yükseliyor. Şurada gördüğünüz gibi. O yüzden tam 72 ohm ya da 73 ohm benim için idealdi. Ben tam bu şekilde bu kombinasyonla 72 ohm'u, bu kombinasyonda da 244 ohm'u sağladım. Direnç kombinasyonlarımızı ayarladık. Dirençler arası seçim yapabilmek için bir tane anahtara ihtiyacım var. Anahtar için iki konumda bir anahtara ihtiyacım var. Anahtar için uzağa gitmeyeceğim. Şurada gördüğünüz gibi bir tane switch var. Bu switch ne işe yarıyor derseniz şöyle göstereyim. Bu konumdayken 220 volt, bu konumdayken 110 volt. Biz Türkiye'de kullandığımıza göre 110 voltta işimiz yok. Zaten 220 voltta. Switch'in 220 voltta bir işlevi de yok. Gördüğünüz gibi zaten bacaklar kısa devre. Ve bacaklar kısa devre olunca da burada anahtar fazladan monte edilmiş. Biz bu anahtarı sökeceğiz. Anahtar için de ekstra bir çaba sarf etmeyeceğiz. Anahtarımızı temizledik. Şimdi potansiyometremizi de sökelim.
böyle adaptörlerle çalışırken şu kondansatörlere dikkat edin. Bunlar yüksek voltaj barındırır, çarpılabilirsiniz. Eğer herhangi bir tehlike hissediyorsanız şöyle kısa devre edebilirsiniz. Bilhassa bozuk adaptörlerde bu çok sık olur. Üzerindeki voltajı deşarj edemediği için. Ama bizimkinde böyle bir sıkıntı yok. Ama sizinkinde olmayacak diye bir şey yok. O yüzden mutlak dikkatli olun çalışırken. Potansiyometremizi çıkardık. Dirençleri lehimlemiyorum şimdilik. Çünkü devre üzerinde aynı etkiyi göstermeyebilir. Boş boşuna lehimleyip sonra da başka yerlerde kullanmama engel olmasın. Evet, dirençlerimizi üstün körü bağladık geçici olarak. Switch'imizi monte ettik. Şu dirençler ikisi birbirlerine aslında aynı noktaya bağlılar. Orta bacak diğer yerden geliyor. Şimdi burada bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle aynı değerleri veremeyebilir. Çünkü potansiyometremizi devre üzerinde değil, direnç değerini ayarladıktan sonra devreden söküp ölçüp tekrar takmamız lazımdı. Ondan dolayı voltaj çıkışları farklı olabilir. O zaman tekrardan başa döneceğiz. Potansiyometreyi devreye bağlayıp ölçümü ayrı devrede bağlı olarak yapacağız. Sonra söküp ölçüm yapacağız. Eğer voltaj değerleri doğru çıkmaz ise. Bakalım göreceğiz. On dört otuz 13.20 Gördüğünüz gibi bu da bekleme voltajımız. Şarj voltajımız. Bekleme voltajımız. Arada voltaj gidiyor gördüğünüz gibi. Gitmesinin sebebi switch'in diğer bacakları geçme esnasında direnç sonsuz dirence dönüyor. Sonsuz dirençte ne oluyor? Burada ne yapmıştı? Direnç yükseldikçe voltaj düşüyordu. Sonsuz dirence doğru gittiği için voltajımız sıfıra düşüyor. Yani bu da iyi bir şey. Tam tersini yapsaydık, voltaj maksimuma çıksaydı adaptör için iyi bir şey olmazdı ya da kullandığımız başka bir cihaz için. O yüzden direnç yükseldiğinde voltajın düşmesi güzel. Zaten o yüzden potansiyometreyi oraya koymuşlar. Potansiyometrenin bacaklarında zaman içinde kirden, burada sonuçta bir temas yüzeyi var arada. Kirden direnç iletkenliği yükselebilir. Direnç değeri çok yükseklere çıkabilir. Voltajın düşmesi yükselmesinden iyidir. İnsanlardaki şey gibi basıncın, kan basıncının tansiyon yükselmesi gibi yükselmesi daha tehlikeli. Voltajın yükselmesi devre elemanlarını yakmaya gider. O yüzden o kesilme arada direncin sonsuz dirence dönmesinden kaynaklanıyor. Evet. Devremizin voltaj ayar kısmı bu şekilde. Evet, merhaba. Şimdi daha önceki bu devrede bu adaptörle akü şarjı mümkün demiştim. O zaman da dedim ki bu devrelerde kendi içlerinde bir akım sınırlayıcı olduğunu söylemiştim. Olması gerektiğini söylemiştim. Genel olarak olması lazım. Şimdi bu devredeki akım sınırlayıcı şant direncimiz şu direnç. Renklerden belli oluyor mu bilmiyorum. Kahverengi, yeşil, gümüş. Yani 150 miliohmluk bir direnç bu.
çok düşük bir değeri var. Bu direnç şu güç MOSFET entegresinin üzerinden, güç MOSFET'inden bacaklarına bağlanıyor. Buradan güç akıyor. Şu bacağında oluşan voltajdan şu direnç vasıtasıyla TL 3842P'nin 3 numaralı bacağına giriyor. 3 numaralı bacağı nedir? 3 numaralı bacağı akım kontrol, akım hissetme bacağıymış. Şöyle bu nereden uyduruyorsun diyebilirsiniz. Şöyle ışığı da açayım. Görülüyor mu bilmiyorum. Current Sense Circuit, yani akım hissetme devresi diyebiliriz herhalde Türkçesine. Bu neymiş? TL 3842P'nin bacak konfigürasyonunda bu bacak 3 numaralı bacak. Şuradan da bacak kombinasyonuna gelirseniz 3 numaralı bacak E-Sense, yani akım bacağıymış. Yani buradan çıkaracağımız sonuç, şurada bir de formül var orada. O noktaya geleyim tekrardan. Evet, burada görülüyor mu bilmiyorum. Şurada bir formül var. Akımın maksimum değeri ne olması gerekiyormuş? 1 volt bölü RS. Yani bu RS değeri, dediğim gibi üzerindeki bizim direncimizdeki renklerden 150 miliohm görünüyor. Şu üçüncü renk gümüş. O da bu durumda takribi 1 volt. 1 volt da nereden çıkıyor? Bu bacak buraya geldiği için şu 1 volt regülasyondan, o pump'ın 1 voltu benim hesapladığıma göre çıkan 6 amper gibi bir şey. Yani bu cihazın bir akım sınırlayıcısı var. Daha üst değere çıkmayacak, çıkmamalı. Tasarımında öyle. Bizim akümüzde de zaten 10 ampere kadar şarj edebiliyoruz. 6 amper zaten çok sınırda bir değer. Yüksek bir değer değil. Böyle olunca buraya ekstra bir akımla ilgili kontrol devresi eklemeye gerek yok. Böyle akım kontrolü olan bir adaptörünüz varsa, akımı da sizin akünüzün maksimum şarjı olabilecek akımının üzerinde değil ise çok rahatlıkla, gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmayacaktır. Bu adaptör zaten öyle bir aküyü, normal bir araba aküsünü yüksek amperlerde şarj edemez. Öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi devreden anlıyorsanız bu dediğimi gayet iyi anlayacaksınızdır. Şöyle de bu şekilde de göstereyim. Buzzer konumunu alalım. Dediğim gibi şu bacak bu dirence bağlı. Bu direnç de burada 3 numaralı bacağa bağlı. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Yani devredeki tasarımın aynısı. Şu direnç, bu direnç, bu direnç, bu direnç. Şimdi bu devreyi bu şekilde toparlayacağım. Tabii bu düzenlemeyi yaparak, bu switch dirençlerin kabloları düzenleyerek düzgün bir şekilde devremizi toplayalım.
şekilde. Yapıştırmak yerine 2 metali lehim yaptım. Sağlam görünüyor. Voltajımızı verelim. Standby voltajımız, şarj voltajımız. O zaman bir akü şarj edip deneyelim. Evet, merhaba. Adaptörümüzü ayarladık. Şu anda 14.4 volt ayarında. Bu ölçü aletimi devreye, aküye paralel bağladım. Bu ölçü aletimi devreye seri bağladım ki akımı görebilirim. Akım konumunu aldım. Şimdi bir voltajı verelim. Şu anda burada 14.4 volt var. Gördüğünüz gibi 14.4 volt ayarladık. Şöyle anlık akünün voltajını görebilmek için tekrardan paralel bağlayalım. Akümüz birazcık deşarj ettim ben bunu. Yani birazcık bayağı kullandım. Şarj durumunu maksimuma yakın görebilmek için. Şimdi 14.4 ile akümüzü bir şarj edelim bakalım. Akım ne oluyormuş? Gördüğünüz gibi adaptörümüzün verebileceği maksimum değerde bir akım veriyor. Zaten bundan daha yukarısını veremez adaptörümüz. Akümüzün içinde zaten bu değerde önemli, yeterli. Eğer bu adaptörüm 20 amperlik, 30 amperlik bir adaptör olsaydı o zaman akım sınırlaması yapmam gerekebilirdi. Ama benim adaptörümün maksimum değeri zaten 12 voltta 10 amper olduğu için 14 voltta da zaten 8-9 amperi geçmeyecektir.
Aküyü bu şekilde şarjda bırakabilirim. Bu tarz yalnız şarj işlemlerinde açık alanda, penceresi, havalandırması olan yerlerde yapmanızı tavsiye ederim. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz memnun olurum. Gördüğünüz gibi akümüz yeterli seviyeye geldi. Akım da çok 200 mAh seviyelerinde. Artık bu saatten sonra böyle bekletmenizin çok da gereği yok. Akünüzü şarjdan çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi akım sıfırlandı. Voltaj da yavaş yavaş bekleme voltajına doğru iniyor. Bu aşamadan sonra akünüzde işiniz bittiğinde bekletecekseniz akünüzü bekleme voltajında şarj etmek için adaptörünüzü, switch'inizi 13.2 volt ayarına alıp bağlantıyı yaparsınız. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde akünüzü hiç değer kaybolmadan uzun süre şarjda tutarak da bekletebilirsiniz. Bu bekleme voltajıdır. Zaten minimal bir akım akar. Sonsuz olarak akünüzü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan her türlü soruyu yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Teşekkürler.